Merhaba, ben Alexander Ipatov. Chess.com Türkçe kanalında yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ve bu haftaki konumuz merkezdeki şah. Ve size göstermek istediğim oyun 1,5 sene önce oynandı. Katar Açık Turnuvası'nda. Ben bu maçta beyazdım ve rakibim Hindistan'daki ustaydı. 2420'de falan. Slant savunması oynadık. D4, D5, D4, C6. Ve bu pozisyonda biraz garip bir hamle oynadım. G3 farkındayım biraz garip olduğunu. Normal insanlar AC3 oynuyor. Bunu da farkındayım. Ya da E3. CD5 de olabilir. Ama G3 biraz garip yani. Önce şu atı geliştirmek lazım. Ama bu maç için benim fikrim rakibimi şaşırtmaktı. Ve bence bu konuda ben becerdim. Çünkü rakibim bilmiyordu nasıl oynamak lazım bu hamleye karşı. Fil F5 oynadı. Normal çok tipik bir hamle. C3, E6 ve at H4 oynadım. Beyaz fil çifti kazanmak istiyor. Sizin için size bu konu size ilginç geliyorsa eğer benim ilk videomu fil çifti hakkında izlemek tavsiye ediyorum. DC4, at F5, E5, E3. Beyaz C4'deki piyonu geri kazanmak istiyor. Fil G2 de olabilirdi. Ama benim için E3 daha mantıklı. Yani piyonu geri kazanmak istiyorum. Ve B5 siyah için çok kötü olması lazım. Çünkü siyahın C8'deki fili yok bu pozisyonda ve bu kareler çok zayıf kalacak. Bilmiyorum ya da A4 ya da B3 ya da fil G2. Bunu biraz düşünmek lazım. Ama çok zayıf siyahın piyonları ve kareler. Rakibim H5 oynadı. Bence bu hamle çok riskli. Bu hakkında konuşacağız. Bence siyahın at B7 oynamak lazımdı. Niye? Çünkü siyah atını geliştiriyor ve çaprazını kapatıyor. Yani böyle bir şey. At B'de5 ve siyahın pozisyon eşitlemek şansı var. Yani sonra fil E7, rok öyle bir şey. Siyahın pozisyonu çok sağlam. Ama benim için beyazla oynamak daha zevkli bir şey. Çünkü beyazın fil çifti var ve bilmiyorum yani Rook F3 E4 öyle şey beyazın planı daha kolay benim için. Ama rakibim H5 oynadı. Nerede? Burada H5 oynadı ve bu hamle iyi olmamalı. Çünkü satrançta gelişme çok önemli bir konu. Özellikle açılışta. Ve bakın siyah öyle taşlarla kalıyor. Ve piyonu sürüyor. Yani gelişme yerinde. Fil C4, H4, Vezir B3. Beyaz için gelişme çok önemli. Şimdi çift saldırı oldu. B7'de ve F7'de. Vezir C7. Ama Vezir C7'den sonra şu atın gelişmesi biraz sıkıntılı oldu. Çünkü D7'ye gelemiyor. Çünkü o zaman beyaz fil F7'de alacak.
Fil D2. Beyaz gelişmesini devam ediyor. Uzun rok yapmak istiyor. Sonra merkezi açmak istiyor. Beyazın planı anlamak çok kolay. B5 oynadı. Rakibim G3'te alsaydı ben F piyonla geri alacaktım G3'te. Piyonlarım o kadar iyi değil ama bu pozisyonda dinamik faktörleri çok daha önemli. Yani beyaz ya da kısa ya da uzun rok sonra E4 oynayacak ve merkezi açacak. Niye? Çünkü beyazın gelişmesi siyahtan daha iyi. Yani bizim şu an 4 taş oynuyor. Siyahın sadece 2 taş. Hem de şu an oyuna çıkmıyor. Ben bu pozisyonda beyaz olsaydım galiba kısa rok düşünürdüm. Sonra E4, F ve E sütunu açmayı planlardım. Ama rakibim G3'te oynamadı. Önce B5 sürdüm. Ama sonra göreceğiz ki bu piyondaki hamleler siyahın pozisyonu zayıflıyor. Çünkü hatırlıyoruz ki piyonlar geri gitmiyor. Fil D3 sonunda rakibim G3'te aldı. F3 geldi. Ve bir taş daha merkeze getirdim. Kale C1. Şimdi B5'te almak istiyorum. Yani at B5. O yüzden siyahın 6 oynaması gerekiyor. Ve zaman geldi. E4. Bence siyahı cezalandırmak gerekiyor bu pozisyonda. Piyonlarla fazla hamlesi yaptı. Çok fazla. Yani H5, H4, B5, 6 yani. Siyahın şahı merkezde kaldı. Bu pozisyonu hemen açmak gerekiyor çünkü siyah rok yapmak istiyor. Yani fil G7 kısa rok öyle bir şey. Sonra siyahın pozisyonu normal olabilir. Çünkü beyazın piyonları o kadar iyi değil. O yüzden hemen E4 oynuyoruz ve siyahın rok için zamanı yok. B4. Ama şöyle taktikler siyah için çalışmıyor. Çünkü strateji ve taktikler birbirine bağlı. Yani beyazın pozisyonu stratejik olarak çok iyi ve öyle B4 gibi hamle beyaz için tehdit değil. Ve beyaz için taktik iyi çalışıyor. At D5. Yani rakibim bu pozisyonda ne düşünüyordu ben oynayacağımı. Yani atla başka bir yere giderse eğer o zaman E4'te oynayacak. At D5 tek bir hamle. Ama yeterince iyi. At D5, E D5. Sonunda beyaz E sütunu açmayı becerdi. Şimdi kısa rok ya da şah D1 ve sonra kale E1 şah oynamayı planlıyordum. Fil D6. Jaltı da aldım. Rakibim kısa roku oynayabilir ama o zaman beyazın bir piyonu daha var. Hem de bu piyonlar merkezdeki piyonlar yani çok önemli ve şu taşlar çok pasif kalıyor. Beyazın pozisyonu kazanç olmalı. O yüzden rakibim G3'te aldı. Yani taktikler şekilde problemini çözmek çalıştı ama olmadı. Çünkü daha önce dediğim gibi satrançta strateji ve taktikler birbirine bağlı. Yani öyle mesela 10 kötü hamle yapmak ve sonra bir taktikle hepsini çözmek olmuyor yani. Şah D1 beyaz roku yapamıyor ama o kadar önemli değil. Çünkü bu pozisyonda daha önemli faktörler var. Beyazın şahı D1'de iyi kalıyor. Siyah onu saldıramıyor.
Ve bu pozisyon en önemli faktörler siyahın şahı hala E8'de kalıyor. Hem de onun taşları çok pasif. Özellikle şu arkadaşlar B8'de ve A8'de. Ve fil G3 oynamaktan sonra siyah kısa rok bile oynamıyor. Çünkü o zaman G3'te alabilirim. Siyah A5 oynadı. Galiba 6'ya gitmek istiyor atla ama çok uzun sürecek şu şey. Fil, vezir D5. Fil D6 rakibim oynadı. H4. Pozisyonu daha açmak istiyorum. Şimdi H sütunu açmak istiyorum. Sonra başka kaleyi getirebilirim H sütunu ve yani bir şekilde mat edeceğim siyahı. Çünkü siyahın koordinasyonu yok. Yani benim planım bunu sürmek. Rakibim kale A6 oynadı. Yani iyi hamle galiba bulamadı. Çünkü rok edecekse eğer burada sonra H4 hamlenin fikrini görebiliyoruz bu varyantta. Beyaz H5 oynuyor ve siyahın pozisyonu çok kötü. Yani beyaz bütün sütunlarını açacak. Yani H sütü, G sütü ve siyahı mat edecek. O yüzden rakibim rok 6 oynadı. Ama o da yardım etmiyor siyaha. Beyaz kalitesini aldı. H5. Ve bu pozisyonda rakibim terk etti. Bu dersten neyi öğrenebildik? Yani çok önemli bir soru. Çünkü oyunlarımı sadece göstermek için gösteremiyorum. Siz bir şey öğrenin, yani amaç o. Ve bu dersten bunu öğrendik. Açılışta fazla piyonları sürmeyin. Gelişmesini tamamlayın. Sonra düşünün ne yapacağınızı. Siyah için şeyler kötü gitmeye başladı bu pozisyonda H5'ten sonra. Çünkü siyah gelişmesini unuttu. At B7 oynamak lazımdı bu pozisyonda. Ve sonra fil E7, rok ya da G6, fil G7 öyle bir şekilde. Bunun yerinde siyah H5 oynadı. H4 ve şimdi siyahın gelişmesini tamamlamak daha zor oldu. Yani at B8'den çıkmıyordu. Siyah piyonlarla daha hamle yaptı. Daha zayıflık yaptı kendi için. Ve sonra beyaz siyahı cezalandırdı. E4 hamleyle. Merkezi ve üstünü açtı. Ve siyah çok kolay kaybetti. Ve o yüzden lütfen unutmayın. Açılış için, özellikle açılış için gelişme çok önemli bir konu. Merkezdeki şahla oynamayın ve gelişmesini tamamlayın. Sonra düşünün ne yapacağınızı. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.